Merhaba arkadaşlar. Dilin kökenine ilişkin videolar boyunca değişik bilim alanlarına ilgili konulara girdik. Fakat dikkat ederseniz dil bilimle ilgili konulara, bu konuyla ilgili tartışmalara ve bu tartışmaların ayrıntılarına hiç girmedim. Elbette bunun belli bir nedeni vardı. Çünkü bugünkü haliyle mevcut dil bilim, dilin kökenine ilişkin kapsamlı bir anlayışı ortaya koyması zaten beklenmiyor. Beklenmiyor çünkü dilin kökenini açık ortaya koyacak olan esas olarak insanın evrimiyle ilgili bilim alanları. Yani paleontoloji, primatoloji, etoloji, genetik, moleküler biyoloji, biyokimya ve benzeri biyoloji. Aslında dil bilimciler eğer evrim teorisini iyi incelemiş olsalar ve evrim teorisini kavramış olsalar aslında bu konuda yararlı çalışmalar yapabilirler. Fakat ne yazık ki dil bilim alanında egemen konumunda olan bir takım düşünce akımlarının etkisinde kalarak gerek ülkemizde gerek ülkemiz dışında dil bilimcilerin ağırlıklı bir bölümü belli teorik şablonların peşinden gitmekten öteye geçmiyorlar. Şimdi bu videoda kısaca bu konuyu ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi dil bilimcileri yanılgıya götüren en önemli noktalardan birisi dilin yapısını aslında iletişim bağlamında açıklamaya çalışmaları. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bildiğiniz gibi iletişim aslında son derece geniş bir kavram. İletişimi yalnızca dille özdeşleştirmemek gerektiğini dil bilimciler de söylüyor. Nitekim semiyolojinin kurucularından, semiyolojinin yani gösterge bilimin kurucusu Saussure'ün de söylediği gibi esasında dil bilim işaret bilimin yani semiyolojinin bir parçası olarak sunuluyor. Peki bu iletişimle dil arasındaki farkı nasıl adlandırmamız gerekiyor? Aslında bu konuya geçmişte değişik videolarda girdik. Yani girme nedenimiz doğrudan doğruya dil bilim tartışmaları değildi. Girme nedenimiz esas olarak insan dilinin çalışmasını bir bilgisayara benzeten, bilgisayarla insan beyninin çalışmasını özdeşleştirenleri eleştirirken bu konuya ister istemez girmiştik. O videoları izleyen arkadaşların kolayca hatırlayabileceği gibi sorun dijitalleşmiş bir biçimde yani belli sinyallerin işlenmesiyle kendini ortaya koyan bilgisayarın çalışmasının dışında insan beyninin çok farklı ilkelerle ve farklı biçimde çalıştığını ortaya koymuştum. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar esas olarak ikili sistemle çalışıyorlar. Yani sıfır ve birler. Yani bunlar sıfır ve birler işte elektrik akımı var yok anlamında bir sinyalizasyon sistemi oluşturuyor ve bütün bilgisayar yazılımları aslında bu binary sistem yani binary ikili sistem dediğimiz sistemle yazılmış durumda. Dolayısıyla belli verileri giriyorsunuz, belli algoritmalar ve mantık yürütmeler ışığında bilgisayar o verilerden belli sonuçları çıkarıyor. Yani onun dışında bilgisayarın kendisinin düşünüp tasarlayıp bir takım şeyleri karşılaştırarak bir sonuca falan gittiği yok. Bilgisayar sonuçta bir makine ve o makine ancak sizin verdiğiniz verilere, sunduğunuz verilere ve o verileri hangi ilkelerle ve nasıl işleyeceğine ilişkin verdiğiniz komutlara göre size sonuçlar sunuyor. Yani bilgisayarın bunun ötesinde yaptığı bir şey yok. Peki burada bilgisayar bunları nasıl yapıyor? Şaşmaz bir doğrulukla yapıyor. Çünkü bilgisayarda ve esas olarak genel olarak iletişimde kesinlik ve doğruluk vazgeçilmez koşul. Yani bir doğru bir iletişimin olabilmesi için diyelim şimdi tartıştığımız konu bilgisayar olduğuna göre bilgisayar kendisine verilen verileri nasıl işleyeceğine ilişkin ortaya konmuş komutlar ışığında
doğru bir biçimde, yani onların arasındaki ilişkileri, bağlantıları doğru biçimde kurarak bunlardan çıkması gereken sonuçları çıkarıyor. Yani bilgisayarların dünya satranç şampiyonlarını yenmelerinin nedeni farklı bir şey. Onların eee satranç şampiyonlarından çok daha kapsamlı ve değişik yönlü düşündükleri, yaratıcı oldukları için falan değil. Tam tersine olağanüstü hızlı veri işleme yetenekleri sayesinde 64 kare ve belli sayıda taştan oluşan satrançta belli hamlelerin nasıl sonuçlanacağına yönelik farklı seçenekleri durmadan çok hızlı biçimde işleyebilmelerine bağlı. Yani bir satranççı diyelim 3-5 saniye içerisinde milyarlarca olasılığı kafasında işleyip onlardan sonuç çıkaracak değil. O sadece sezgileri, deneyimleri ve öngörüleriyle hamlelerini yapabiliyor. Ama onu yenen bilgisayarın böyle bir şey yaptığı yok. Onu yenen bilgisayar, daha önceki bir videomda da anlatmıştım. Yani diyelim bir saniyede milyarlarca olasılığı eliyor ve en doğru hamleyi şaşmaz bir kesinlikle ve doğrulukla belirleyerek o hamleyi yapıyor. Yani satranç oynayan bilgisayarın yaptığı hamleler konusunda bir kuşkusu yok. Çünkü elindeki olanaklar, ondaki olanaklarla bu sonuca ulaşmasına yetecek bir hızda ve kapsamda çalışabiliyor. Peki bilgisayar iletişimde bilgisayarların yaptıkları böyle. Kesinlik ve doğruluk, şaşmaz koşullar ve bilgisayarlar genel olarak buna uyuyorlar. Yani bilgisayarların belli konularda hata yapma oranları hemen hemen hiç yok. Yani belli işlemleri yaparken bilgisayarlar çok hızlı, çok seri ve hatasız biçimde çalışıyorlar. Fakat konuşmaya geldiğimizde durum değişiyor. Çünkü konuşmada insan dilinin kullanılmasında doğruluk ve kesinlikten önce özellikle uzlaşım, yani uylaşım, belli konularda anlaşım şart. İkincisi bağlam ve o bağlam çerçevesinde uzlaşımlara bağlı olarak konuşabiliyorsunuz. Şimdi zaten durum böyle olduğu için ben yapay zeka ile ilgili tartışmalar sırasında şunu demiştim. Bilgisayarlar örneğin çeviri işlerinde belli konularda çok başarılı olabilirler. Bunları yapabilirler. Çünkü dijitalleşmiş bir hale getirilmiş konuşmalar, kelimelerin anlamları ve bunlara bağlı olarak çeviri yeteneklerini bilgisayarın elbette çok fazla. Fakat normal bir insan konuşmasının belli gruplarda aldığı biçimleri bilgisayarlar bilemeyeceği için onları çevirmeleri mümkün olamaz. Olmaz yani. Neden olmaz? Çünkü yeryüzündeki binlerce dilin bu kadar hızlı ve kolay biçimde ortaya çıkmalarının ve yok olmalarını açıklarken de konuya değinmiştim. Dil dediğimiz yapı canlı bir yapı. Sürekli dönüşüyor, değişiyor ve farklı noktalara ulaşıyor. Yani örneğin her dilin standart kalıpları vardır. Fakat özel gruplara girdiğiniz zaman o gruplarda o dildeki kelimelerin anlamları hızlı bir şekilde değişir. O kadar hızlı değişir ki o kapalı grubun içinde olmayanlar o gruptakilerin konuştuklarını anlayamazlar. Yani bildiğiniz gibi örneğin argo denilen bir şey var. Şimdi argonun esprisi neydi? Argo normal dilde kullanılan kelimelerin farklı bağlamlarda, farklı anlamlarda, yan anlamlarda, ikincil, üçüncül anlamlarda, çok özel anlamlarda kullanılmasıyla oluşan bir dil. Dolayısıyla argoyu bilebilmeniz için o argoyu kullanan yapının içerisinde yer almanız, o dilin nasıl ve hangi biçimde kullanıldığını orada öğrenmeniz gerekir. Şimdi bütün insan topluluklarında, insanların ilişkilerinde farklı dönemlerde ve farklı koşullarda
insanlar arasındaki ilişkiler farklılaştıkça dilin de hızlı bir dönüşüm içerisine girdiğini söylemiştik. Dolayısıyla bilgisayarların çeviri hizmetleri ancak dijitalleşmeye izin veren, yani doğruluk ve kesinliği tespit edilebilen durumlarda ancak işe yarar. Oysa ki biz biliyoruz dilde her kelimenin, her kavramı belli bir anlamı olmakla birlikte bunların yan anlamları, ikinci anlamları, üçüncü anlamları artı bunların bağlama göre değişmeleri ve farklı anlamlara gelmeleri söz konusu olabiliyor. Bu zamanda ne oluyor? Dolayısıyla bilgisayarların diyelim insan konuşmasını birebir kullanılmış amacına ve içeriğine uygun biçimde çevirmeleri bu nedenle olanaklı değil. Şimdi iletişim bağlamında iletişim sistemleriyle insan dili arasındaki ilişkileri bu biçimde koyduğumuzda işin içerisine başka şeyler giriyor. Ne giriyor? Şimdi özellikle gerek Chomsky'ci anlayışta olsun, gerek Saussure'cu anlayışın ortaya koyduğu dil bilim ve bunlara bağlı dil bilim okullarını savundukları anlayış esas olarak insan dilini belli sinyallere indirgemek, bu sinyallerin birbirleriyle ilişkilerine bakarak konular açıklamaya çalışmak biçiminde. Sorun bu şekliyle belirtildiği zaman bunun ayrıntılarına girildiğinde de sonu gelmez tartışmaların içerisine düşmek kaçınılmaz oluyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi eğer belli bir dili işaretler, bu işaretlerin dile getirdiği kavramlar ve bunların dile getiren biçimler olarak üçlü bir biçime getirdiğiniz zaman, örneğin Saussure'cu anlayışta olduğu gibi, yani gösteren, gösterilen ve gösterge biçiminde kendi içerisinde üçe ayırdığınızda bunları dondurmuş, anlamlarını sabitlemiş ve bütün süreci bu ilişkilerin bütününe bağlı hale getirmiş olursunuz. O zaman da yapabileceğiniz fazla bir ilerleme söz konusu değil. Aslında zaten mevcut dil bilim okullarının anlayışlarının çoğu konunun bu yönüne zaten hiç ilgilenmiyorlar. Anımsayacağınız gibi geçmiş videolarından birisinde bu konuda Saussure'un söylediklerini aktarmıştım. Saussure dilin kökeninin bilinemeyeceğini, dolayısıyla bu konulara girerek boşa kürek çekmemek gerektiğini, önemli olanın dilin yapısını çözerek bir iletişim sistemi olarak dilin hangi biçimlerden geçerek nasıl işlediğini ortaya konmak gerektiğini koymuştu. Şimdi konuya bu biçimiyle baktığı için dil bilimciler dilin ne olup bittiğiyle ilgili, yani dilin nereden gelip nereye gittiğiyle ilgili bir takım araştırmalara da buradan hareketle gitmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar örneğin? İşte mevcut dil ailelerini sınıflandırıyorlar. Bu dil ailelerinin içerisinde ana kök, atakök dilleri bulmaya çalışıyorlar. Bunları bulamadıkları zaman işte belli dillerin proto, yani ilk, öncel dillerini araştırıyorlar. Bir takım ses dönüşümlerine, yapısal, sentaktik bazı kalıplara ve bunların zaman içerisinde dönüşümlerine ve benzeri bakarak dünyadaki dilleri birbirleriyle kıyaslayarak hangisinin daha eskiye dayandığını ya da belli dillerin birbirlerinden nasıl türediğini ya da türemediğini, bu konulara ilişkin bitmek bilmeyen tartışmaların içerisine giriyorlar. Ama dediğim gibi bu tür tartışmalardan, yani biçime ilişkin bu tartışmalardan bir sonuca ulaşmanın olanağı yok. Neden böyle konuşuyorum ya da nereden biliyorum bunun
böyle olacağını. Aslında bunu bilmemizin nedeni konuya evrim teorisi açısından ve dilin ortaya çıkmasının biyolojik temellerinin ne bakmamız gerektiğinden hareketle bunu söylüyorum. Yani ne demek istiyorum? Şimdi insan dilinin kökenini açıklamak demek bir davranışlar manzumesi, bir davranışlar bütünü olarak insan dilinin, yani haberleşme ve iletişime yarayan bir davranışlar bütününün hangi evrimsel basamaklardan geçerek günümüze ulaştığını, böylesi bir ihtiyacı gidermeye yönelik geliştirilen çözümlerin hangi adaptasyonlardan, hangi uyarlanmalardan geçerek oluştuğunu, bunun türümüze, yani Homo sapiens sapiens'e evrimsel süreçte yaşam mücadelesinde hangi açılardan bir avantaj sağladığını ortaya koymadığımız sürece bu dilsel gelişmenin, insan dilinin gelişmesini açıklayamayız. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda insan topluluklarının belli başlı faaliyet alanlarına gittiğimizde de aynı durumu görüyoruz. Örneğin dünyanın her ülkesinde yemek yeme temel bir faaliyet. Neden faaliyet? Çünkü hiçbir canlı dışarıdan enerji almadan kendi iç bütünlüğünü, homeostatik dengelerini sürdüremez. Dolayısıyla besin alışverişi, yani besinleri vücut içerisine almak, besinlerdeki enerjiden yararlanmak, o enerji sayesinde vücut faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetin devamını sağlayabilmek için metabolik süreçleri sürdürebilmek için belli faaliyetler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir faaliyet yemek yemek, yani besin bulmak ve besinleri tüketmek. Peki bugün günümüzde yüzlerce, binlerce topluluk var. Bu toplulukların yemek yeme ve besin bulma, besin tüketme alışkanlıklarına ve biçimlerine baktığımızda ne görüyoruz? Sonsuz bir çeşitlilik görüyoruz. Yani hiçbir ülkenin yemek yeme tarzı, yemek yeme alışkanlıkları, biçimi, tercihleri diğerine uymuyor. Şimdi biz yemek yeme ile ilgili insan, yani Homo sapiens sapiens'in davranış bütünlüğünün bir resmini çıkarmak istediğimizde, bu işin kökenine gitmeye karar verdiğimizde ne yapacağız? Yani değişik ülkelerin, yüzlerce, binlerce ülkenin yemek yeme kültürlerini, bunların ayrıntılarını, bunların nasıl yemek besinleri tercih ettiklerini, neden bunları tercih ettiklerini, bunları yerken, hazırlarken nelerden yola çıktıklarını ya da hangi ritüellere öncelik verdiklerini falan belirlemek, bunlardan hareketle biz yemek yemenin evrimsel olarak insan türünde nasıl geliştiğine ilişkin temel noktaları ele geçirebilir miyiz? Geçiremeyiz. Yani çünkü bu biçimlere ilişkin sonsuz çeşitlilik önümüzde duruyorken bizim esas olarak bu sonsuz çeşitliliğin altındaki temel ihtiyaçlara, bu temel ihtiyaçlara yönelik davranışlar bütününe ve bu davranışlar bütününü yönlendiren mekanizmalara bakmamız lazım. Yani belli besinleri insanlık neden tercih etti? Neden tercih etmek zorunda kaldı? Ve bu besinleri tüketirken nelerden yola çıktı? Ve bunların tüketmede geliştirdiği yöntemler ve alışkanlıklar insan metabolizması açısından hangi sonuçları yol açtı? Ve benzeri. Bu tip konulara bakmamız gerekiyor. Ya da buna benzer bir konu, örneğin diyelim giyinme konusunu örnek verebiliriz. Biliyorsunuz giyinme insan toplulukları açısından çok temel bir durum. Yani giyinmeyi sadece fiziksel koşullara karşı, mevsimsel döngülere, sıcağa ya da soğuğa karşı korunmayla ilgili bir olay olarak ele almamamız gerekiyor. Kuşkusuz bir kutuplarda giyinmenin temelinde en acil olarak vücut
bütünlüğünü korumak için soğuğa karşı direnme noktası çok önemli. Fakat giyinme sadece bununla ilgili bir olay değil. Artı bulunan ortamda bulunan malzemenin durumu, bu malzemeye karşı insanların giyinme ile ilgili geliştirdikleri teknikler, bu tekniklerin uygulanması, bütün bunlar da önemli. Dolayısıyla bu önemin aslında biyolojik gerekliliklerle örtüştüğünü unutmamak gerekiyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İster yemek yemeyle ilgili olsun, ister giyinmeyle olsun, isterse de iletişimle ilgili olsun. Yani insan türünün bu konulardaki evrimsel gelişmesine neleri yapıp neleri yapmadığına dikkat etmek istiyorsak sorunun biyolojik temellerine inmemiz ve biyolojik temellerdeki uyarlanmalardan, adaptasyonlardan başlayarak hangi biçimlerin hangi koşullarda ve nasıl geliştiklerini ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi işte konuya bu açıdan baktığımızda bugünkü dil bilimcilerin dilin yapısına ve kökenine ilişkin tartışmalarda sağlıklı bir noktaya gidememelerinin nedeni esas olarak budur. Yani onlar evrim teorisiyle, dolayısıyla biyolojiye bağlı olarak da biyolojinin değişik alanlarıyla, paleontolojiyle, fosillerle, primatolojiyle, etolojiyle, kısacası insan dilinin kökenini araştırmak için gerekli çok farklı bilim alanlarıyla doğru ve sağlıklı ilişkiler kuramadıkları, dili sadece dilin kendi yapısaldan öte biçimsel özelliklerine bakarak çözümlemeye çalıştıkları için bu konuda anlamlı adımlar ve ilerlemeler sağlayamıyorlar. Bu anlamıyla da dilin kökenini yalnızca soyut olarak dili işleyerek dilin yapısını, biçimlerini ve farklı özelliklerini ele alarak bir noktaya gelme şansımız yok. Biz dilin gelişimini insanın gelişimine, yani dilin evrimini, dilin kökenini insanın evrimi ve insanın kökeniyle ilişkilendirmek zorundayız. Dolayısıyla geldiğimiz noktada insan dilinin hayvan iletişim sistemlerinden belli ölçülerde farklı olduğunu kısaca koymaya çalıştım. İnsan dilinin hayvan iletişim sistemlerinin, hayvan dillerinin yaratmış olduğu belli temeller, yapılar ve mekanizmalar üzerine geliştiğini ama onların üstünde belli bir düzeye çıkarak bugünkü noktaya geldiğini söyledik. Dolayısıyla bugün bizim yapmamız gereken şimdi insan dilinin kökenindeki bir takım yapı, düzenek ve mekanizmaları anlayabilmemiz için bizim insana özgü olarak nitelendirdiğimiz bazı özelliklerin, bazı yapıların nasıl ortaya çıktıklarını, neden ortaya çıktıklarını, hangi süreçlerden geçerek bugünkü biçimlerini aldıklarını ve bu sayede insan dilini biçimlendirdiklerini ortaya koymamız gerekiyor. Konuya bu açıdan bakıldığımızda bundan sonraki videolarda izleyeceğimiz yol esas olarak belirlenmiş oluyor. Yani biz insan dilinin ayırt edici çizgilerini kavrayabilmemiz için insan türünün evriminin ayırt edici özelliklerini kavramak zorundayız. İnsan türünün ayırt edici özelliklerini kavramadan, insan türünün bugün onu diğer hayvanlardan farklı kılan belli özelliklerini ortaya koymadan insan dilinin diğer hayvan iletişim sistemlerinden benzersizliğini ortaya koyamayız. Şimdi dikkat ederseniz son 2-3 videodur bu konuya sürekli vurgu yapıyorum. Fakat bu konuda ister istemez arkadaşların aklına bazı sorular gelecektir. Şimdi önümüzdeki videolarda insanın evrimiyle ilgili belli konuları işlerken hangi soruların yanıtlarını arayacağımızı da bu arada söylemek istiyorum. Böylece insan dilinin kökenini araştırırken insanın evrimsel süreçte geliştirmiş olduğu
özelliklerden nelere dikkat edeceğiz ve nelerden yararlanmaya çalışacağız, bunları belirtmek istiyorum. Şimdi birkaç video önce insan dilini sınırlı da olsa konuşabilen bazı hayvanlardan söz etmiştim. Bu hayvanların esas olarak insan dilinin belli anlamlarda kavrayabildiklerini, fakat bunu bir insan düzeyinde ve istikrarında kalıcı bir biçimde yapamadıklarını söylemiştim ve bunun da önünde bazı engeller olduğunu belirtmiştim. Bu engellerden en başından birincisi şu: bildiğiniz gibi insan dili esas olarak simgesel ifadelere dayanıyor. Yani simgesel çağrışıma dayanıyor. Çünkü simgesel çağrışım olmasa bugün insan dilinden söz etmemiz mümkün değil. Çünkü herhangi bir sesi çıkarıyoruz. Diyelim işte at diyoruz, koyun diyoruz. Belli bir sesleri çıkardığımızda, o sesi çıkardığımızda zihnimizde, onu duyanların zihninde o at denilen hayvan ya da koyun denilen hayvanın her şeyi beliriyor. Aslında bu, yalnızca bu açıdan bakıldığında aslında bu mucizevi bir durum. Yani belli bir ses tonlamayla, belli bir sesler bütününden bahsediyorsun. Fakat bunun karşılığında karşıdaki kişi bunu duyduğu zaman o hayvanın bütün özelliklerini, kendisini zihninde canlandırabiliyor. Şimdi bu evrim teorisi olmadan önce, yani insanların aklına hayaline sığmayan ve açıklanması olanaksız bir durumdu. Şimdi buradan hareketle bazı araştırmacılar zaten insanın simgesel hayvan olduğunu söylüyorlar. Yani insanı insan yapan nedir sorusuna verilen yanıtlarda işte değişik yanıtlar oluyor ya, işte insan konuşan hayvandır, insan alet yapan hayvandır, insan sanat yapan hayvandır, insan gülen hayvandır. Böyle bir sürü tanım var. İşte bunun gibi bazı araştırmacılar da insanın simgesel düşünebilen hayvan olduğunu, yani insan simgesel hayvandır diyorlar. Aslında bu bir yanıyla doğru, bir yanıyla yanlış. Çünkü simgeselliğin hayvanlarda da olduğunu daha önceki videolarda söylemiştim. Peki hayvanlarda var, fakat hayvanlar insan dilini neden tam olarak başarılı kullanamıyorlar? Çünkü simgesellik hayvanlarda nasıl söyleyeyim, arizi, yani rastgele, tesadüfen zaman zaman başvurulan bir durum. Yani ama insanda insanın konuşması ve yaşamının bütününe içselleşmiş, kalıcı ve düzenli biçimde özellikle de dil sayesinde insan yaşantısının her anında simgesel davranmayı başarabiliyor. Birinci farklılık bu. Yani hayvanlar simgeselliği bir insan kalıcılığında, istikrarında ve düzeyinde sürdüremiyorlar. Bu çok önemli bir farklılık. Yani hayvanlarda simgesellik olabilir, fakat hayvanlar simgeselliği yaşamlarının merkezine koyup onunla yaşamlarını bütünleştirecek bir durumda değiller. Kuşkusuz bunun nedenleri var. Ama insan ise tam tersine, insan dilini geliştirmiş olması nedeniyle simgeselliği yaşantısının merkezine almış, onun sayesinde diğer bütün faaliyetlerini ete kemiğe büründürebilen bir canlı olduğu için insan dilini geliştirebilmiş. Demek ki insanın kökenini arayış, insanın evrimine ilişkin yapacağımız videolarda ve araştıracağımız konulardan birincisi bu. Yani simgesellik özelliği insanda neden bu kadar öne çıktı? Neden insan simgeselliği kendisinin yaşamının merkezine almak durumunda kaldı? Birincisi bu. İkinci konu, hayvanlarla insanları ayırt eden en önemli noktalardan birisi, hayvanların esas olarak birbirleriyle ilişkilerinin insan gibi yoğun olmaması ve hayvanların esas olarak da diğer türdeşlerinin neler yaptığını, nelerle ilgilendiklerini, neler yapmayı düşündükleriyle ilgili bir çabaları, bunları öğrenme
bunları kestirme, bunları tahmin ederek belli şeyler oluşturma diye bir özellikleri yok. Yani değişik doğa belgesellerinden ya da evinde hayvan yetiştiren ya da gözlemleyen bütün arkadaşlar bunu fark etmişlerdir. Hayvanlar yaşamın temel ihtiyaçları nedir? Yaşamın temel ihtiyacı barınmadır, güvenlik sağlamadır, besindir, karnının doyurması ve üremedir. Bu faaliyetleri esas olarak hallettikten sonra hayvanların birbirleriyle ilişkilerinde herhangi bir çaba ya da bir iletişim çabası, birlikte vakit geçirme ya da bir şeyler pek söz konusu değil. Kuşkusuz hayvanlar zaman zaman oyunlar falan oynuyorlar ama bu daha çok evrimde yükselen insana doğru gelen primatlarda görülen bir özellik. Yoksa diğer hayvanların temel faaliyetlerine, günlük yaptıkları rutinlerine baktığınızda esas olarak beslenme, uyuma, barınma, güvenlik sağlama ve çiftleşme. Bunun dışındaki faaliyetler hemen hemen hayvanlar açısından söz konusu değil. Şimdi böyle olduğu için hayvanların birbirlerine söyleyecekleri, birbirlerine aktarabilecekleri fazla şey olmuyor. Yani şunu düşünün, hayvan belgesellerini izlediğinizde görmüşsünüzdür. Diyelim aslanlar karınları aç, hareketleniyorlar, birlikte ava çıkıyorlar. İşte diyelim birilerini avlıyorlar, yiyorlar. Karınları doyduktan sonra aslanlar ne yapıyorlar? Gün boyu bir köşeye çekiliyorlar, orada uyukluyorlar. Yediklerini sindiriyorlar ya da işte tembel tembel, miskin miskin sağda solda dolaşıyorlar. Yavrularıyla ilgileniyorlar falan. O kadar ki yani hayvanlar diğer onların avı olabilecek hayvanlar bile aslanların bu duruma geldiklerini fark ettiklerinde onların yanına yok sokulabiliyorlar. Çok yakınlarından geçebiliyorlar ama aslanlar hiç onlarla ilgilenmiyorlar. Niye ilgilenmiyorlar? Hem onlarla ilgilenmiyorlar hem başkalarıyla da ilgilenmiyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insan dilini ortaya çıkaran en önemli özelliklerden birisi insanların kendi türdeşleriyle ilişkilerine ilişkin sonsuz bir iştahlarının olması. Yani diğer türdeşleri ne yapıyor, ne düşünüyor, neler planlıyor, neler yapacak. Bunlara insanlar çok meraklı ve bunlarla ilgili sonsuz bir merak içinde oldukları için de her zaman birbirlerine iletecekleri bir şeyler var. Yani bir hayvanın diyelim bir günde ya da bir haftada kendi türdeşleriyle haberleşmede kullanabileceği seslenmeleri, hareketleri, mimikleri, davranışların hepsini düşünün. Bir insanın bir günde, bir günü de değil, bir günün birkaç saatinde yaptıklarının yanında devede kulak kalır. Yani bu kadar arada bir fark var. O zaman yanıtını aramamız gereken ikinci bir soru, insan toplumsallığının bu derece yoğun ve konuşmanın gereklerini artıracak biçimde çeşitli olmasının nedeni nedir? Yani neden insanlar bu kadar toplumsallığa düşkün, bu kadar başka insanlardan haber almak, haber vermek ya da belli ilişkiler kurmak için neden bu kadar büyük bir mesai harcıyorlar? Yani insanın bu toplumsallığına yaklaşabilen başka hiçbir hayvan yok. Kuşkusuz bazı canlı türlerinde sosyal hayvanlar, toplumsal hayvanlar dediğimiz örneğin karıncalar, termitler ya da ne bileyim işte bir takım böceklerde falan böyle çok yoğun sosyallik görülüyor ama onların sosyalliğiyle insanın sosyalliği aynı değil. Çünkü onların sosyalliği kendine özgü bir sosyallik ve o sosyalliğin içerisinde aslında o sosyal bütünlüğü oluşturan bireylerin pek bir şeyleri yok. Yani örneğin diyelim onlarda o kadar bir iş bölümü var ki yani üreme faaliyeti bile onlarda bölünmüş durumda. Yani diyelim karıncalardan söz ediyorum. Örneğin işte kraliçe karıncalar üreme işini sürdürürken bir kadın işçi karıncalar ya da işçi arılar falan onlar farklı işler yapıyorlar. Ama insan
e, toplumsallığı, bireylerin varlığını ve bireylerin toplumla ilişkilerini inkar etmiyor. Dolayısıyla insan dilinin hayvan dillerinden ayrıldığı en önemli noktalardan birisi de bu. İnsanın toplumsallığı ve bu toplumsallık ölçüsünde iletişim ve haberleşme ihtiyacının son derece güçlü olması. İnsanın evrim tarihini araştırırken ve incelerken peşinde olacağımız bir diğer nokta insanın merak duygusunun gücü. Şimdi merak dediğimiz aslında felsefenin temelinde de merakın yattığını ilk söyleyenlerden birisi Aristoteles. Yani felsefe esas olarak merak duygusunun bir sonucudur diyor. Ve nitekim ilk filozofların eserlerine baktığımızda onların kendilerinden önceki insanların hiç düşünmedikleri bir takım konuları düşündüklerini, ilginç sorular sorduklarını falan görüyoruz. Ama bu merak konusu sadece filozoflarla, felsefeyle ilgili bir şey de değil. Yani insan türünde bebeklikten başlayarak sonsuz bir merak güdüsü var. Bu diğer hayvanların hiçbirisinde olmayan bir özellik. Yani kuşkusuz belli bir bölgeye girdiğinde belli bir ihtiyacı varsa, diyelim korunma istiyorsa, barınma istiyorsa, karnı açsa ya da cinsel olarak eş arıyorsa falan, hayvanlar da belli bir arayış içerisine girip belli konuları merak ediyorlar. Ama insan merakı, insanın merak özelliği diğer hayvanların hiçbirisiyle kıyaslanamayacak bir düzeye gelmiş durumda. Nitekim buna ilişkin değişik bilim alanlarında etologlar, yani hayvan davranış bilimcileri çok sayıda soruşturma ve araştırma yaptıklarında, özellikle de onları destekleyen yönde primatologların yaptıkları çalışmalar bize şunu gösteriyor ki insanlar kendilerine en yakın türle kıyaslanmayacak ölçüde meraklılar. Peki bu merakın evrimsel anlamı ne? Yani merak duymak evrimsel olarak insan türünün gelişmesine ne gibi katkılarda bulundu ve neden insanlar birbirleri hakkında birçok şeyleri merak ediyorlar? Ve bu merak sadece bildiğimiz anlamda insanların diğer insanların neler yaptığını, neler araştırdığını sormaya ilişkin bir merak değil. Aslında temel bir takım faaliyetlere ilişkin, çevreye ilişkin, çevredeki olayları açıklamaya, bunları anlamlandırmaya, gelişmelerin doğrultusunu tahmin etmeye yönelik bir sonsuz bir merak güdüsü de var. Dolayısıyla önümüzdeki videolarda insanın evrimine ilişkin araştırmalara başladığımızda izini süreceğimiz konulardan birisi de bu insandaki merak duygusunun, merak etme özelliğinin hangi evrimsel düzeneklerden geçerek ortaya çıktığını ve hangi adaptasyonların sonucu olduğunu araştırmak olacak. İnsan dilinin kökenini araştırma söz konusu olduğunda insanın evrimini araştırma sürecinde izini süreceğimiz konulardan birisi de insanların başkalarına yönelik onlara bilgi ve haber verme ihtiyaçları ile ilgili bir durum. Aslında bu özellik de insanın toplumsallığıyla doğrudan ilişkili bir özellik. Fakat bazı örneğin çok dıştan baktığında toplumsal gözükebilen, birlikte avlanan, birlikte yaşayan ve sürekli birlikte olan hayvanlar, hayvan topluluklarda yok değil. Var. Özellikle primatlarda falan bu çok somut. Fakat onlarda bile insan bireylerdeki olduğu kadarıyla güçlü bir başkalarına bilgi verme, kendi öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma, başkalarını uyarma ve onları bilgilendirme yönünde bir güdü ve istek yok. Bu da çok önemli bir özellik. Zaten insan dilinin evrimleşmesinde bu özelliğin de büyük rolü var. Bunu da zaten yeri geldiğinde bu konuyu da tartışacağız. Demek ki insan dilinin evrimsel kökenini araştırırken insan
evrimleşme sürecinde hangi uyarlanmalardan geçerek insanlar edindikleri bilgileri başkalarıyla paylaşma yönünde bu kadar güçlü bir içgüdü ve yönelim geliştirdiler. Bu sorunun da izini araştırmak zorundayız. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımız zaman şunu söylemem gerekiyor. Yaklaşık bir seneyi aşan bir süredir insan dilinin kökenine ilişkin belli konuları araştırmaya çalıştık. Belli konuların izini sürdük. Bu sürede konuyu kavramamızı güçleştiren ve bizi hedeften saptırmaya yönelik değişik ön yargıları, ön kabulleri ve dogmaları ele alıp eleştirmeye çalıştık. Bunların çoğunu belli noktalarda sorgulamasını ve eleştirmesini tamamladıktan sonra bugün artık insan dilinin hangi evrimsel süreçlerden geçerek bugünkü noktaya geldiğini anlamak için şimdi önümüzde yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfa insanın evrimine gelip dayanıyor. Çünkü insanın evrimini, insanın evrimsel süreçte geçirdiği adaptasyon süreçlerini, uyarlanmaları, belli kültürel ve biyolojik, toplumsal her türden gelişmeleri kavramadan insan dilinin bugünkü aldığı biçimi ortaya koymak mümkün olmayacak. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.